Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Bugün uyanış kavramından bahsetmek istiyorum. Uyanış nedir? Eğer bu videoyu izliyorsan ve buraya geldiysen senin de uyanış süreci içinde olduğunu düşünüyorum. Peki bütün dillerde ve bütün dinlerde belki de bahsedilen bu uyanış kavramı nedir? Neden hep uyanmakla tasvir edilmiştir? Mevlana der ki bu hayat bir uykudur ve ölünce uyanır insan. Sen erken davran, ölmeden önce uyan. Bu da der ki bu dünyayı bir hava kabarcığı, bir serap gibi düşün. Böyle düşünen insanı ölüm görmez. Nedir bu uyanmak? Neden uyanırız? Uyanış dediğimiz şey zihni bilgilerle doldurmak ya da daha çok şey bilmek değildir. Uyanış, zihnin, ruhunun sonsuzluğunda erimesine izin vermek ve artık olan saf gerçekliği deşifre etmesini sağlayacak şekilde konumlanmasını sağlamaktır. Bu sebepten benim bugün yapacağım bu konuşma senin zihnine bir sesleniş değildir. O senin içindeki benim içimde olan aynı öze olan sesleniştir. Çünkü bu bilgiler zihinle anlaşılamayacak kadar basittir. Ama bir noktada da zihin bunları anlamak istemez. Çünkü zihnin sıkı sıkıya tutunduğu bir gerçekliğe zihinle dinlemeye kalkarsan bu içeride bir ikilik yaratabilir ve bilgilere karşı bir savaş başlatabilir. Oysa ki bunu elini kalbine koyarak sırf özünle dinlersen zihin işte o zaman zaten senin içinde hep içten içe bildiğin o hakikati sana deşifre etmek için konumlanır. Ve o zaman saf var olan bilgi senin içinde parlamaya başlar. Tüm hayat bir rüyadan ibarettir. Bu birçok dinde ve birçok felsefede defalarca kez dile getirilmiştir. Çünkü insanın içindeki aynı öz, hepimizde olan öz aslında bize konuşmakta ve bize hakikati zaten aktarmaktadır. İçten içe bildiğin bu dünyanın gerçek olmadığı bilgisi sadece zihin tarafından tutunulduğunda anlaşılamamaktadır. Aynı şekilde Kur'an'da Ankebut suresi 64. ayette oysa bilselerdi ki bu gerçek zannettikleri dünya sadece bir eğlence ve oyun alanıdır. Oysa ki hakikat ahiret yurdunda bulunur der. Yani burada demek istediği nedir? Neden bütün bu kadim bilgilerde hep dünya bir oyun ve eğlence olarak ifade edilmiştir? Gerçekten bunlar bir metafor değildir. Çünkü bu hayat gerçekten bir hayalden ibarettir. Biz beş duyuyla algıladığımız bu gerçekliğin katılığına inanır ve bu hayatı gerçek olarak düşünürüz. Oysa ki hepsi sadece üç boyutlu bir filmden ve senin gördüğün bir rüyadan ibarettir. Tanrı olan sen bir hayal kurmak ister ve sonsuz sınırsız ifade buluşla farklı filmleri oynamayı seçer. Ve gördüğün bu her şey aslında bir filmden ibarettir. Senin oynamayı seçtiğin, senin var olmayı seçtiğin ve senin ifade bulmayı seçtiğin bir filmdir. Uyanış dediğimiz kavram bu hayatın gerçek olmadığı, gerçek görünenin gerçek olmadığı, soyut gözükenin ise hakikat olduğu gerçeğidir. Eğer zihninde bununla oynamaya başlarsan ve gördüğün şeylerin gerçek olmadığını zihninde çevirirsen, bu bilginin kalbine işlemesine izin verirsen uyanış kendiliğinden olur. Uyanmak dediğin şey zaten içinde bulunduğun bu uyku halinden uyanmaktır. Peki bu rüyadan uyandığında ölüm mü gelir? Hayır, oyun oynanmaya devam etmelidir. Çünkü sen oynamayı istemişsindir ve oynanacaktır. Fakat tadına varılarak oynanacaktır. Bu hayattaki tek sıkıntı bu hayatın gerçekliğine gömülüp ciddiye almaktır. Bu hayatı ciddiye almak
ve bir şeyler için mücadele etmektir sıkıntı. Oysa burası oynamaya geldiğin ve sahne aldığın bir tiyatrodur. Maskeler çıktığında herkes ve her şey tek bir olan sevgidir. Diğer her şey, o sonsuz sevginin dışındaki her şey sadece bir maskeden ibarettir. Tiyatro bittiğinde kötü adamla iyi adam el ele verir ve selamlar. Bu hayatta aynı şekildedir. Ne iyi vardır ne kötü vardır. Hepsi sadece canlandırılan bir oyundan ibarettir. Hayatı böyle görürsen hayatta sıkıntılar buharlaşıp gider. Önemli dediklerin önemsiz dediklerinde önemli hale gelir. Aslında hayatın tadı daima küçük şeylerdedir. Mutluluk daima küçük şeylerdedir. Oysa insan bu hayatın gerçekliğine katı katıya inanırsa kendine koyduğu hedeflerin peşinde koşarken anı ve tüm bu anın ve varoluşun güzelliğini kaçırabilir. Oysa yapılacak şey çok basittir. Oynamaya geldiğinin bilincinde olup sadece seyretmek ve olan her şeyi gözlemde kalmaktır. Hayatımızda sürekli yaptığımız şeylerin içinde çoğu şeyi gözden kaçırıyor ve aslında dikkat bile etmiyoruz. Çünkü zihnimizde yaşıyoruz. İnsan zihninde yaşadığında tüm var olan güzelliği kaçırmaya başlar. Zihin sessizleştiğinde ise var olanın güzelliğini görmeye başlar. O sebeptendir ki insan sadece kalbinden gelene uyarsa bu hayat onun için akmaya başlar. Ve insan kendi saflığında bütünleşip, kendini gözlemde kalıp, kendi saflığında bütünleşip, gördüğü şeyin de bir oyun olduğu idrakinde yaşar ise, bu onun kontrol edebildiği bir oyun haline gelebilir. Ama bu kontrol bugünkü zihin yapısıyla düşünülmemektedir. Bu kontrol, o saf olan ruhun her şeyi eğlence ve oyun olarak gören haliyle bir kontroldür. O halde hiçbir şeyden korku kalmaz, hiçbir sıkıntı kalmaz. Bu İsa'nın kendi ölümünü kendi istemesi gibidir. Çünkü o bu hayatın gerçekliği olmadığını bilir ve ölümünün ölüm olmadığını bilir. Onun ölümü aslında onun sonsuzluğudur aynı zamanda. İsa ölmüş müdür? Biz binlerce yıl sonra hala ondan bahsediyor ve hala çoğu insan kalbinde onun bilgeliğini taşıyor ise ve bu dünyada onun bilinci hala var ise aslında o kendi uyanışıyla birlikte ölümsüzlüğe uzanmıştır. Muhammed der ki ölmeden önce ölünüz. Bu ne demektir? Bu cümle sadece 2 tane kelimeyle anlatılan, sadece 2 kelimeden oluşan bu cümle aslında özünde son derece doludur. Bu ne demektir? Ölmeden önce ölmek, bu bedensel bir ölümü ifade etmez. Bu egonun ölümünü anlatır. Çünkü bu dünyanın gerçekliğine gömülen şey egosal zihin tarafından bir bakıştır. Egosal zihin bırakıldığında saf var olan deneyimlenir ve senin bedeninle yaşadığın bu hayat sadece bu bedenle sınırlı olmaz. Kendini tüm bu var olandan ayrı gören ve kendini sadece zihni ve bedeni zanneden şey egosal zihindir. Bu sadece bir roldür, bir ifade buluştur. Evrende sürekli bir şeyler belirir ve yok olur. İnsan da böyledir. O halde ruh buraya gelmez. Burada insan görünümünde belirir. Evrenin her bir tarafında son derece canlılık vardır ve sürekli olarak farklı canlılıklar belirir ve yok olur. Görünen tüm görüntü aynı televizyonunuzdaki pikseller gibidir. Görüntüler sürekli değişir, sürekli belli pikseller yok olur ve belli pikseller var olur ve bunlar görüntüyü var eder. Bu hayattaki her şeyde bir görünümdür aslında. O halde sen insan değilsindir, insan görünümünde Tanrısındır.
Ve buraya geldiğin şey bu uyku halinden arınıp kendi sonsuzluğuna uyanmaktır. Kendi sonsuzluğuna uyandığında işte her şey eğlenceden ibaret olur. Çünkü zaten aslında öyledir. Tüm bu hayatı ciddi gösteren bu egosal zihin yapısıdır. Kendini beden zanneden, kendini görünenden ibaret zanneden şey egosal zihin yapısıdır. Ego belli bir ölçüde yine olacaktır fakat artık hizmetçi konumunda oturacaktır. Efendi konumunda değil. Egoyu ve egosal zihni hizmetçi konumunda değil de efendi konumunda oturtursan bu hayatın önünde bir engel olarak durur. Çünkü bir illüzyonun içinde başka bir illüzyon yaşamaya başlarsın. Oysaki tüm görünenin bir film ve senin özünde sonsuz sevgi olduğunu bilirsen her şey sana hizmet etmeye başlar. Çünkü sen bir şeyleri istediğini zannetmezsin. Sadece senin içinde belirenin senin vasıtanla ifade bulduğunu bilirsin. Her şey Yaradan'a bir ifade buluştur. Gördüğün bu katı olarak algıladığın her şey Yaradan'ın içinde beliren ifadelerdir, görüntülerdir. Onun hayalindeki görüntülerdir. Yaradan'ı bir okyanus olarak düşünürsen hepimiz onun içinde alçalıp yükselen ve birbirine dönüşen dalgalarız. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz ya da Tanrı dediğimiz Tanrı kelimesiyle anlatmaya çalıştığımızdan da ayrı değiliz. Biz onun kendisiyiz. Biz o sonsuzluğun kendisiyiz. Uyanacağın tek bilgi ve kafanda çevireceğin tek bilgi budur. Bu bilgiyle oynamaya ve gördüğün her şeyde Tanrı'yı görmeye, aynaya baktığın şeyde de onu görmeye başlarsan, bu kısa süre içinde senin uyanışının yolunu açacaktır. Ve uyanış aslında son derece basittir. Çünkü olduğun şeyi hatırlamaya başlarsın. Yeniden bir şey olmaya çalışmazsın. Olacağın bir şey yoktur. Olmadığını zannettiğin şeyleri bırakman yeterlidir. Bu hayatta olmadığımızı oynarız. Oyun budur. Olmadığını zannettiğin şeyleri kendinde tespit eder ve onları sevgiyle arındırır ve bırakırsan olduğun şey seninle sonsuzlukta parıldar. Ve bu hale geçtiğinde artık unutulmaz olursun. Egoyu bıraktığında ve sadece her şeyin bir rol olduğunu idrak ettiğinde, senin bütünden ayrı olmadığını idrak ettiğinde, yani bir deyişle sen kendini unuttuğunda, sen bu evrende unutulmaz olursun. Çünkü kendi alanını genişletmiş olursun. Bu hayatta sadece bir alandır gördüğün bu beden. Sürekli beliren alanlardan biri. Ve sen kendini tüm bu bütünden ayrı hissetmediğinde her şeyle bir olduğunu idrak edersin ve yaşamını sadece bir bedende yaşamazsın. Artık karşına çıkan insanlarda da sen olduğunu bilirsin. Gördüğün her bir şeyde sen yaşadığını bilirsin. Var olan her şeyle birlikte sen var olduğunu bilirsin. Ve bu halde ne ölüm korkusu kalır, ne de bu hayata dair bir endişe kalır. Çünkü hepsi senin eğlenerek oynamaya geldiğindir. Sen bu hayatta ne kadar sıkıntı görsen de senin ruhun bilir ki hep istediğini yaşarsın. Bu hayatta istemediğin hiçbir şey sana sunulmaz. Her şey senin isteklerine göre ve senin burada tutmaya ve odaklanmaya niyet ettiğin düşüncelere göre şekillenir. Ve sen bugün olmadığın şeyi bırakmaya niyet edersen, her şey hızla ve kolaylıkla senin önünde belirmeye başlar. Kalbinden ve gözlerinden ışık parıldamaya başlar. Ve o ışık gördüğün her şeyi güzelleştirir. Çünkü hayat özünde son derece güzeldir. Onu güzel göstermeyen şey senin o bütünden ayrı zannedip kendini sadece bunun içinde hapsolmuş hissetmendir.
Çünkü zaten kendini sadece bir bedenle ve bir zihinle tanımlarsan bu bir illüzyondur, bir gerçek değildir, bu bir hakikat değildir. Ve aslında kendine yalan söylediğinde yaşadığın o sıkışma duygusunun aynısını yaşarsın. Ne zaman ki sen tüm var olanın sen olduğunu idrak edersin ve bu bilgiyi hatırında tutarsın, işte o zaman evrensel olursun. Tıpkı büyük üstadların, zamanın eskitemediği büyük üstadların olduğu gibi. Milattan önce 500'lerde yaşamış Buda'nın bilgeliğinin hala bizimle olması gibi. İsa'nın, Muhammed'in, Musa'nın bilgeliğinin hala bizimle olması gibi. Bunların illa peygamber olması da gerekmez. Büyük devlet adamlarının bilincinin, büyük sanatçılarının hala bizimle olması gibi. Çünkü sanat ancak kendini unuttuğunda gerçekleşebilir. Senin aracılığınla ifade bulmasına izin verdiğinde olabilir. Büyük sanatçılara ve büyük bilim adamlarına sorulduğunda genellikle ben bir şey yapmıyorum, sadece izin veriyorum derler. Bazıları bazı formülleri, bazı bilim adamları bazı formülleri direkt rüyalarında gördüklerini açıklamışlardır. Çünkü kaynak tektir ve bütün bilgi oradadır. O bilgiye, o sanata, o estetiğe, o güzelliğe her ne olursa olsun, senin yaptığın tek şey onu ortaya çıkarmaya izin vermek ve niyet etmektir. Sen niyet ettiğinde ve ettiğin niyetin cevabı olarak da izin verdiğinde o senin vasıtanla ifade bulur. Bugün Mozart'ın yüzünü belki hiçbiri hatırlamaz ama müzikleri hala bizimledir. Beethoven'ın müziğini hepimiz kalbimizde hissederiz. Leonardo da Vinci'nin tabloları ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Çünkü onların hepsi zamansızdır. Çünkü zaman egosal zihne aittir. Tanrı'dan gelen ve Tanrı'ya ifade bulan her şey zamanın ötesindedir. Bir sanat eseri yüzlerce yılı geçebilir. Yine Matrix filminden örnek verirsek 90'larda çekilmiş bir film bugün hala güncelliğini korumaktadır. Oysa egosal zihinle yapılan bir sanat eserinde o bile Tanrı'ya bir ifade buluştur. Hayatta her şey Tanrı'ya ifade buluştur. Fakat belli kesintilere ve engellere uğramış denilebilir. Bu böyle denilebilirse. Ve o zamana dayalı bir şeyin içinde ortaya çıktıysa o zamanla ölecektir. Ölümsüzlüğün yolu bu görünene, katılığına inanmayı bırakıp var olan her şeyin sen olduğunun idrakinde ve tüm ayrımların bir illüzyon olduğunun idrakinde kalabilmektir. Ve bu uyanışı tetikleyecek ve senin bu alanını genişletecektir. O andan itibaren gördüğün her şey sonsuz güzelliğiyle önünde akar ve her şey sensindir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kalbiniz ferah, zihniniz berrak olsun. Sevgiler.